Merhabalar arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yumuşacık, pamuk gibi patatesli açma tarifiyle sizlerleyim. Börek lezzetinde patatesli açmalarımızın buyurun lafı hiç uzatmadan yapım aşamasına geçelim. Hamurumuz için yoğurma kabımıza 2 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık suyumuzu ekliyoruz. Mayalı hamur işlerinde mutlaka sütünüzün, suyunuzun ılık olmasına özen gösterin. Bu sayede hamurunuz daha güzel kabaracaktır. 2 tatlı kaşığı toz şekerimi de ekliyorum. 1 paket kuru mayayı da ekledikten sonra spatula yardımıyla birazcık karıştıracağım. Malzemeleri biraz karıştırdıktan sonra 1 su bardağı sıvı yağımı da ekliyorum. 1,5 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tuz tabii ki kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Malzemelerimi güzelce karıştırdıktan sonra unu yavaş yavaş azar azar ekliyorum. Yaklaşık 7,5 su bardağı un ekledim. Tabii ki un marka kalitesine göre değişebileceği için sizler her zaman hamurunuzun kıvamına göre un eklemeye özen gösterin. Unu yavaş yavaş ekleyerek hamurum kıvam alana kadar yoğurmaya devam edeceğim. Açmalarınızın, poğaçalarınızın güzel, yumuşak, puf puf olması için çok fazla hamurunuzu sert yapmamaya özen gösterin. Bu sayede açmalarınız, poğaçalarınız daha yumuşak ve puf puf olur arkadaşlar. Hamurum bu kıvam alana kadar güzelce yoğurdum. Güzelce yoğurduğum hamurumun üzerine kapatıyorum. Oda sıcaklığına göre tabii ki süre vermeyeceğim arkadaşlar. Hamurum 2 katı olana kadar mayalandıracağım. Açma için kullanacağım patateslerimi yumuşayana kadar haşladım. Onları çatal yardımıyla güzelce eziyorum. Sizler isterseniz peynir veya başka iç harcıyla da yapabilirsiniz. Biraz çatal yardımıyla ezdikten sonra içine baharatlarını ekleyeceğim. Baharat, pul biber ve karabiber kullanıyorum. Pul biberini 1 tatlı kaşığına yakın, karabiberi de yarım çay kaşığı kadar ekledikten sonra baharatlarını da karıştırıyorum ve hazır olan patatesi iç harcımı kenara alıyorum. Açma hamurum çok güzel mayalanmış. Yaklaşık 40 dakikada benim hamurum oda sıcaklığına göre mayalandı. Hamurumuzun havasını biraz çıkarttıktan sonra tezgahıma alıyorum. Çok fazla yoğurmadan hamurumun toparlanmasını sağlıyorum. Sonrasında mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp kenara bu şekilde bezeler yapacağım. Sizler daha ufak veya daha büyük parça halinde de yapabilirsiniz bezelerinizi. İsterseniz hamur kesme aparatıyla veya benim gibi bu şekilde kolaylıkla elinizle de yapabilirsiniz. Hamurumuzu bezeleme işlemimiz bittikten sonra tatlı kaşığıyla üzerlerine oda sıcaklığında yumuşamış olan tereyağını bu şekilde ekliyorum. Yarım tatlı kaşığı kadar tereyağı eklemeniz yeterli. Margarin veya katı yağ da ekleyebilirsiniz ama tereyağı olursa lezzet ve sağlık açısından daha güzel olur. Hamurumuzu güzel açmak için mutlaka tereyağın oda sıcaklığında yumuşamış olmasına dikkat edelim. İlk hamurumu tezgahıma alıyorum. Elimle bu şekilde tereyağıyla güzelce yedirerek açıyorum hamurumu. Hamurumuz da çok güzel kıvamlı olduğu için bu işlemi kolaylıkla yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi saniyeler içinde hemen hamurum büyüyor. Pasta tabağı büyüklüğünde açmanız yeterli. Çok fazla büyütmenize gerek yok. Açmış olduğum hamurumun üzerine patatesli iç harcımı da ekliyorum. Patatesimizi ekledikten sonra bu şekilde rulo yapıyoruz. Elimizle hafif şekil verip biraz uzattıktan sonra bu şekilde içe doğru düğüm yapar gibi katlıyorum gördüğünüz gibi. İkinci hamurumu yine aynı şekilde yapmaya devam ediyorum. Çok pratik, kolay şekilde hemen açılıyor hamurumuz.
Tereyağı veya katı yağ sevmiyorsanız bu işlemi sıvı yağla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Onu da hatırlatmış olayım. Tekrar patatesimi ekledikten sonra yine aynı şekilde rulo yapıyorum. Hafiften tezgahımın üzerinde yuvarlayıp bu şekilde düğüm olarak içe katlıyorum. Tepsimi yerleştirdikten sonra geri kalan hamurum da bitene kadar bu işlemi yapmaya devam edeceğim. Bu arada arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesi butonunu açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Patatesimi güzelce hamurumun üzerine tekrardan yerleştiriyorum. Rulo yapıyoruz tekrar ve içe doğru düğüm atıyoruz. Hamurum bitene kadar aynı işlemle yapmış olduğum patatesli açmalarımı yağlı kağıt serilmiş tepsime yerleştirdim. Toplamda 17 adet benim açmalarım oldu arkadaşlar. Bir tane de ufak tepsiye yerleştirdim. 2 adet yumurta sarımı kaseye alıyorum. Benim yumurtalarım ufak olduğu için 2 adet kullandım. Sizler eğer büyük yumurta kullanacaksanız 1 adet de yeterli. Açmalarımızın daha parlak görünmesi için bir tatlı kaşığına yakın sıvı yağ ekledim yumurta sarılarının içine. Sizler de o şekilde yumurta sarınıza bir tatlı kaşığına yakın sıvı yağ ekleyebilirsiniz veya bir çay kaşığı pekmez de kullanabilirsiniz daha parlak görünmesi için. Yumurta sarısı sürmeden tepsi mayası da yapabilirsiniz. Temiz bez örtüp 10-15 dakika şöyle tepside de mayalandırırsanız açmalarınız daha güzel olur. 180 derece ısıtmış olduğum fırınımı fanlı ayarda açmalarımı pişirmeye gönderiyorum. Patatesli açmalarım nar gibi kızarana kadar fırında piştiler. Gördüğünüz gibi görüntüsü de çok güzel, muhteşem açma tarifleri oldu. Hemen size açmamın doku testini yapmak istiyorum. Şu an fırından çıktığı için çok sıcak, yumuşacık pamuk gibi oldu arkadaşlar. Hemen bir tane açmamı sizler için iç dokusunu da göstermek istiyorum. Tel tel ayrılan çok güzel, muhteşem patatesli açmalar oldu. Malzemelerini de açıklama kısmına detaylı şekilde ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.